Evet, bugün Giresun Espiye'deyiz. İyi seyirler. Eski çağlarda Espiye adı bölgede yaşayan halk tarafından bilinmiyordu. Daha doğrusu Yağlıdere suyu ve Gelevere Deresi arasındaki geniş düzlüğün adı henüz konulmamıştı. Bu yöreye ad verilmesi Müslüman Türklerin gelmesiyle birlikte olacaktı. O günlerde yani M.Ö. 626'larda Espiye düzlüğünün hemen yanı başında yükselen Andos Kalesi vardı. Andos Kalesi Tirebolu Merkez Kalesi ile Harşit yolu üzerinde kurulmuş olan Bedrama kalelerinin kardeşi sayılıyordu. Antik çağlarda Tirebolu'yu kuran halkın Miletoslar olduğu, dolayısıyla da Espiye arazisinde bu halkın hakim olduğu belirtilmektedir. Tirebolu'yu Miletosların kurduğu, M.Ö. 1. yüzyılda Plinius'un yazdığı Natural History adlı eserden anlıyoruz. Yine aynı eserden Miletosların Karadeniz'e 90 kadar şehir kurdukları yazmaktadır. M.Ö. 430-355 yılların arasında yaşamış olan Atinalı Knesepton Anabasis adlı eserinde M.Ö. 401'de Doğu Karadeniz bölgesinde Kohların, Drillerin, Habiblerin, Tribenlerin yaşadıklarını yazmaktadır. Burada bir noktayı işaret etmekte fayda görüyoruz. Yukarıda adı geçen kavimlerden Drillerin Türk asıllı olduğu iddia edilmektedir. Profesör Doktor Fahrettin Kızıloğlu Kıpçaklar adlı eserde Drillerin Kıpçak Türklerinin ataları olan Kimmerlerin bir boyu olduğu belirtilmektedir. Hatta Tirebolu adının Dırılbolu biçiminde buradan geldiği iddia edilmektedir. O günlerde Tirebolu'ya bağlı olan Espiye'nin eski sakinlerinden birinin de Driller olabileceği bu açıklamaların ışığında söyleyebiliriz. Espiye daha sonra Pontus Krallığı, sonrasında da Roma hakimiyeti altında kalmıştır. 1204 yılında Haçlı ordularının Konstantinopol'ü yani İstanbul'u işgal etmeleriyle İstanbul'dan kaçan Alexios'un Trabzon'a gelerek burada Trabzon İmparatorluğu'nu kurması üzerine bu devletin sınırları içerisinde yer almış. Espiye'nin Türk yurdu olması Oğuz Türklerin bir kolu olan Çepnilerin bölgeye gelmesiyle başlar. Oğuz Han'ın 3 oğlundan biri olan Günhan'ın Bayındır, Peçenek ve Çavuldur boylarıyla kardeş olan Çepniler 7. ve 9. yüzyıllarda Kürtün bölgesine gelmesiyle Karadeniz kıyıları Türkleşmeye başlamış. Çepniler Ordu Mesudiye bölgesinde Hacı Emir Beyliğini kurmuşlar. 10.000'den fazla atlı birliğe sahip olan Ömirli Birliği, Doğu Karadeniz bölgesinde hakim olan Trabzon İmparatorluğu'na pek çok akınlar düzenleyerek imparatorluğu sıkıntılı günler yaşattılar. O tarihte tüm Karadeniz sahillerinde Romalılar hakim, dağlık kesime de Türkler hakimdi. Bir müddet sonra Hacı Emirli Beyliği'nin başına Hacı Emir Bey'in oğlu Süleyman Bey geçti. Süleyman Bey ilk iş olarak uzun süredir zapt etmeyi düşündüğü Giresun'u 1397 yılında bir sefer düzenledi. Zorlu mücadelelerden sonra Giresun şehrini zapt etti. Bu sebeple ona Giresun Fatih unvanı verildi. Ancak Giresun'un zaptı ile Espiye Türklerin eline geçmemiş, Trabzon İmparatorluğu içinde yer alıyordu. Giresun'un fethi ile Keşap, Dereli ve Giresun merkez Türk halkının hakimiyetine girmişti. Aradan geçen 64 yıl sonra Osmanlı Türkiye'si hükümdarı Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Trabzon'u alarak Trabzon İmparatorluğu'na son verecekti. Bu zaferle birlikte Espiye ve tüm Karadeniz edebi Türk yurdu oldu. Türk hakimiyetinin ve Karadeniz'de o güne kadar var olan Rum hakimiyetinin devamında Çepniler çok büyük rol oynamıştır. Çepniler, Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon İmparatorluğu'na son vermek üzere düzenlediği sefere çok önceden bölgeye yerleştikleri ve bildikleri için yardım etmişlerdi. Ve bu sebeple ki Osmanlı Türkiye'sinde Çepniler pek çok vergiden muaf tutulmuş. Espiye adına ilk defa Espiyelü şeklinde Osmanlı tahrir defterlerinde rastlıyoruz. 1515 tarihli defterde Çepnieli olarak belirtilen Espiye, Eşteroğlu Mustafa Bey ziyameti olarak kaydedilmiş. 1515 tarihli kayıtlardan anlaşıldığına göre o günlerde Espiyelü'nün 16 haneden, Andoz'un ise 6 haneden oluştuğunu anlıyoruz. Bunun anlamı Espiye'nin o günkü nüfusunun yaklaşık 80-90 kişi olduğudur. Bu da gösteriyor ki Espiye 480-500 yıllık bir toplu yerleşim yeridir. Andos Kalesi ise Espiye'ye göre çok daha eskidir ancak Andos Kalesi yerleşim yeri değildir.
Profesör Doktor Faruk Sümer'in Tirebolu Tarihi adlı eserinden anladığımıza göre bu kalede halk yaşamıyordu. Hocanın verdiği bilgiye göre Andos Kalesi'nin uzunluğu 90 adım, genişliği ise 20 adımdır. Böyle bir kalede elbette ki halk yaşayamaz. Olsa denizi ve yolları gözetleme yeri olabilir. Espiye gerek Osmanlı Türkiye'si gerekse Trabzon İmparatorluğu dönemlerinde idari bakımdan il olarak Trabzon'a, ilçe olarak da Tirebolu'ya bağlı kalmıştır. Espiye Cumhuriyet'in kurulmasından sonra 1950 yılında Tirebolu'dan ayrılarak ilçe olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında tüm Anadolu gibi sıkıntılı günler geçiren Espiye, Rusların Harşit Çayı'na gelmesiyle düşmana karşı Osman Ağa komutasına gönüllüleriyle katılmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında devam eden Kurtuluş Savaşı'nda da bir taraftan askerlik şubesi kanalı ile diğer taraftan da Osman Ağa'nın Giresun'da kurduğu gönüllü birlikler vasıtasıyla katılmıştır. Öte yandan aynı zamanda Espiyeli olan o günlerin Giresun Askerlik Şubesi Reisi Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın gönüllü birliklerine yazılmıştır. Bugün Espiye'nin Kurugiriş köyünde doğan Hüseyin Avni Alparslan 1. Dünya Savaşı'na şartla katılmıştır. Aynı zamanda bir fikir adamı olan Hüseyin Avni Alparslan, Türk Yurdu dergisinde milliyetçi yazılar yazmış, otçu göçü ve Çepni boyunu inceleyen makaleleri kaleme almıştır. Giresun'da kurulan iki gönüllü alaydan 42. Piyade Alayı'nın teşekkülünü sağlamış, Sakarya Dumlupınar Savaşları'na çağrılarak cepheye gitmiş. 30 Ağustos 1921 günü Mangaltepe sırtlarında şehit olmuştur. İlçenin coğrafi yapısı Doğu Karadeniz bölgesinin coğrafi yapısının özelliklerini taşımakta. Bu nedenle arazi yapısı engebeli. Bu engebeler ilçe merkezinin hemen arkasından başlar ve gittikçe yükselir. İlçenin doğusunda Galavera, batısında Yağlıdere ve kollarının açmış olduğu vadiler ile dağlar arasında akarsu yatakları araziyi oldukça parçalamıştır. 230 km² yüz ölçümüne sahip olan ilçenin doğusunda Tirebolu ve Güce, batısında Keşap ve Yağlıdere, güneyinde Aluçra ve Şebinkarahisar ilçeleri ile kuzeyinde de Karadeniz bulunmaktadır. Karadeniz Sahil Karayolu ilçenin merkezinden geçmekte. İlçenin iklimi ise her mevsim bol yağışlı, yazları serin, kışları ılık geçer. Buna bağlı olarak da rutubet oranı bir hayli yüksektir. Bol yağış alan ilçenin bitki örtüsü ise zengindir. Tüm yerleşim birimleri, fındık bahçeleri ve geniş yapraklı ağaçlarla kaplıdır. İlçenin yüksek kesimlerinde çam ağaçları ve kayın ormanları mevcut. Birinci derecede arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen Andos Kalesi ilçeye ayrı bir güzellik katmaktadır. Espiye Merkez Camii, Şahin Yuva köyündeki kilise, Ağa'nın Köprüsü, Harrova Köprüsü, Sınır Köprüsü ve Ericek Köprüsü adıyla anılan kemer köprüler dikkat çekici. Espiye'de ayrıca ilçeye 4 km uzaklıkta Zefre mevkiinde Cenevizlerden kaldığı söylenen bir tersane kalıntısı da bulunmaktadır. Her yıl Temmuz ayının ilk perşembe ve cuma günü geleneksel olarak otçu göçü yayla şenliği düzenlenmektedir. Bugün de Espiye'deydik, Espiye'yi bitirdik. Gelecek bölümde Tirebolu'dayız. İyi seyirler.